Öyle bir hırka ki 2 günde bu hırkayı yapabileceksiniz. Kullandığım tığ numarası 3 milim ya da 3,5 milim olunca 1 yaş altı yapanlar bir günde, hani 2 yaş 3 yaş yapanlar rahatlıkla 2 günde yapabilir. Bu model her bedene göre yapılıyor. Pratik bir şekilde nasıl yapılacağını anlattım. Kendinize göre bile yapabilirsiniz. Kullandığım ip fark etmiyor. Antik birlik serilerinden farklı bir ip kullandım. Siz mohair ipiyle, tüylü iplerle, kalın ince iplerle, yani fark etmiyor. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İpim biraz fazla kalın olduğu için 3,5 milim tığ kullandım. Ama eğer ince iplerle örerseniz de 2,5 milim tığ ile de yapabilirsiniz. Çok güzel, çok pratik bir hırka çalışması anlattım. Yani kendinize, ben bu hırkadan aslında kendime yapmayı düşünüyorum ama zamanım yetmediği için rahatlıkla oturur bir haftada örerim bunu. Kendime yaparsam. Böyle çok güzel, pratik bir hırka. Hiç tığ bilmeyenler bu modeli rahatlıkla yapabilecek. Gerçekten çok pratik bir çalışma oldu. Böyle arkasını da göstermek istiyorum. Bu şekilde hanımlar, hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, nasıl ölçü alıp yeleği her yaş grubuna ya da hırkayı her yaş grubuna bunu ayarlayabiliriz. Bunu böyle güzel, burayı lütfen atlamadan iyice dinleyin. Çünkü burada zincir sayısı yok. Sadece ölçü, santim yaparak zincir çekeceğiz. Şimdi böyle bunu böyle bir köşeye alalım. Bakın. Bu elimdeki parça 1 ve 2 yaş için, yani 1 yaştan yukarı 2 yaş grubuna göre yaptım. Uzunca bakın bayağı bir büyük. Şimdi burası ön taraf ve arka tarafın böyle katladığımızda burası ön ve burası arka. Şimdi ön ve arka uzunluğunu alıp bu şekilde uzun bir zincir çekeceğiz. Şimdi elimize alalım hırka. Çocuklarınızın işte 5-6 yaş, 7 yaş, 8 yaş, kaç yaş yapacaksanız ona göre alacaksınız bir penye, bir bluz. Ölçeceksiniz. Kendinize göre yapmak istiyorsanız bir hırka, mesela bu şekilde bir polar, yani tamamıyla sizin, yani size olan güzel bir kıyafeti alacaksınız, kalıp olarak kullanacaksınız. Şimdi bakın, bu elimdeki 4-5 yaş için bir kazak. Ölçtüğümde bakın 41 santim. Ama bu kazak bayağı bir uzun. Hani crop tarzı falan istiyorsanız diyelim 38 santimde yapabilirsiniz. Bakın 40 santim. Ön ve arkanın toplamı ne yapıyor? 80 santim. O zaman ben genişçe bayağı bir 80 santim uzunluğunda zincir çekeceğim. Birazcık fazla çekerim. Fazla olan zinciri de keserim. Bakın zaten örnek kurarken şunu göstermek istiyorum. Bakın fazla zincir çektiğim için örneğim tam düşürebilmek için bakın bu kadar zincir kaldı. Sonradan ben bunu kesip atacağım. Şimdi bakın elimdeki parçanın uzunluğunu ölçüyorum. 2 yaş için bu. Bakın 33 santim, zaten bayağı bir gevşek. 33-34 santim, yani rahatlıkla hani 2-2,5 yaş çocuklara olur. Önce boy ölçüsünü gösterdiğim gibi alacaksınız. Boy ölçüsünü aldıktan sonra işte bakın neydi bu, kaçtı? 31 santim, 32, 33 santim. Ben 70 santim uzunluğunda zincir çekeceğim. Bunda mesela burada 70 santim uzunluğunda zincir çektim ve örneği kurdum. Şimdi size örnek çalışması yapacağım ama küçük çalışacağım. Çünkü video uzun olmasın diye küçük bir çalışma göstereceğim. Ama sizler 1 yaş 2 yaş yapmak istiyorsanız gösterdiğim gibi kıyafetten omuz ve etek ucu ölçüsü alıp ona göre zincir çekeceksiniz. Bakın sürekli tekrarlıyorum ki, çünkü hala yorumlarda işte kaç zincir çekeceğiz diyenler var. Ben zaten çoğu modellerimde pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sayılarla, işte trabzanlarla, zincir saymakla uğraşmayın. Direkt zinciri çekip örneği kurup, örneği kurduktan sonra mesela bu kazak,
Mesela alın bunu böyle getirin. Bu örneğine bir sıra mı ördünüz? İlk sırayı ördünüz. Gelin bunu üzerine koyun. Bakın tam oldu mu? Bakın böyle hani parça geleceksiniz, böyle getireceksiniz, ölçeceksiniz. Ben bu şekilde çalışıyorum. Yani sizler de eğer bu şekilde çalışırsanız yani ölçünüz tam olacak. Şimdi küçük bir örnek çalışması yapacağım ama sizler işte 70 santim, 80 santim, 100 santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Kendinize göre yapmak istiyorsanız diyelim bir bayan için kaç santim olur genelde? İşte 100-120 santim diyelim. Hani kıyafetinizin uzunluğuna göre kimisi kısa ister, kimisi işte bel bölgesinin kapanmasını ister. Tamamıyla sizin yapacağınız ölçüye bağlı hanımlar. Biraz ışığı yakalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. Yakınlaştıralım. Bakın. Kullandığım tığ numarası da 3,5 milim tığ. 3 milim tığınız varsa da 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Desenli bir örnek olduğu için büyük kalın tığlar kullanabilirsiniz. Daha yumuşak, daha gevşek bir örgü düşer. Ama ben daha sıkı bir örgü istiyorum diyorsanız 2,5 milim tığ kullanabilirsiniz. Bu arada hangi ülkeden, hangi şehirden katıldıysanız yazarsanız yorumlara, desteklerinizi de bekliyorum. Şimdi bu kitleme böyle gevşek gevşek, geniş geniş zincir çekiyorsunuz. Bakın hiç sıkı değil, gayet gevşek bir şekilde zincir çekiyoruz. Bakın. Şimdi sizler hangi yaş grubuna göre yapacaksanız zincirinizi çekin. Şimdi benim verdiğim sayı 70'ti. Ben bunda diyelim 75 santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Diyelim 1 yaş yapanlar işte 60 santim, yani tam hani omuz ve etek ucu genelde 1 yaşlarda omuz ve etek ucu 30 santim olur. 30-30 ön ve arka 60 santimdir. Hani bazı kalıplar stabildir. Bu şekilde de ölçü verebilirim. Şimdi siz fazla zinciri çekin. Fazla zincir çekmekten korkmayın. Fazla olan yeri zaten atacağız. Şimdi örneği ben size göstereceğim kurulumunu. Fazla olan zinciri nasıl kesip atacağınızı göstereceğim. Şimdi hanımlar örneğe başlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden girdik. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi tel aldık. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine girip toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire bir trabzan. 2 hemen yanına 2. Hemen diğer yanına 3. Örneği bu şekilde kuruyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi tekrardan tel aldık. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde 6 tane yapıyoruz. Örnek kurulumu bu kadar basit. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ben şimdi kısa bir zincirin üzerinde örneği nasıl kurduğumu anlatıyorum. Tabi sizler işte 70 santimse, 60 santimse, 100 santimse böyle uzunca örneği yapacaksınız. 2, 4, 6. Bakın hiç zincir yok. 1, 2, 3, 4. Ve gevşek bir şekilde zincirleri çekiyorum. Trabzanları yapıyorum. Şu an döndüğü için 1, 2, 3 ve 4. Üç tane trabzanı yan yana bakın ayrı ayrı zincirlere batıyorum.
1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Şimdi hanımlar, daha örneği yapmayacağım. Mesela sizler örüyorsunuz. Hani bakın mesela ne yaptım? Başladım. Şöyle uzaklaştıralım. Birlen başladım. Örneğe devam ettim. İstediğim ölçüye geldi. Burada son bir trabzan yaptım. Örneği bitirdim. Bakın fazla kalan zincir burada. Bunda da aynı teknik diyelim. Siz diyelim 100 santim bir zincir çektiniz. İşte ona göre bunu yapıyorsunuz, örneğe kuruyorsunuz. Şimdi bunu alacaksınız. Kıyafetten ölçü alacaksınız. Yani ölçeceksiniz. Bu parçayı alacaksınız. Kıyafetin üzerine getireceksiniz. Omuzdan etek ucu ne kadarsa ona göre ayarlayacaksınız. Yani böyle katlayıp, yani böyle uzun bir parça ördünüz. Böyle katlayacaksınız, koyacaksınız. Ona göre bir trabzanla kapatacaksınız. Şimdi uzunca bir zinciri çektiniz. Örneği kurdunuz. Bu kadar bir zincir kaldı. Hiç sıkıntı değil. Bunu kesip atacağız. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. Gevşek bir şekilde çekiyoruz hanımlar. Şimdi trabzanın birit noktasına batıyorum. Bir trabzan. Şimdi 1 2 zincir. Şimdi 1 2 3. Üçüncü tepeden girdim. Trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı noktaya tekrar giriyorum. 1 trabzan. Şimdi tel aldım. 1 2 zincir. Bak. Aralarda 2 zincir var. Şimdi burası tepe noktasına bir tane batıyorum. Burada 3 tane yapmamızın sebebi, şuradaki tam ortadakini arkadan alıyorum. Çıkıntı yapıyorum. Şimdi buranın 3. trabzanın birit noktasına, tepe noktasına battım. Şimdi 1 2 zincir. Şimdi tekrar 1 2 3. 1 2 zincir. İpim karıştı ya. 1 2 zincir. Şimdi buraya batıyorum. Pardon.
Geldik köşe noktasına, bitiş noktasına. Buraya da bir trabzan yapıyorum ve bitirdim. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın, örneği kurduk. Şimdi tekrar bir trabzan. Bunun içerine bakın bir trabzan yaptık. Hemen 6 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bakın. Geldim trabzanın birit noktasına. Şimdi burasını arkadan almıştık ya. Bu boşluğa toplam 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Yarım çıkıyoruz. İki, 4 ve 5. Şimdi çıkıyorum. Kilitledim. Hemen şu trabzanın birit noktasına geldim. Bakın bu şekilde minik bir nohut oluşturduk. Şimdi 6 tane trabzan buradaki boşluğa, şimdi gelin bakın burası ipim karışmıştı, onu ayarladım, onun için durdurdum. Şimdi 5 tane yarım çıkıyoruz. 1 2 3 4 5. Direkt çıkıp kilitledim. Şimdi bakın buradaki 3. trabzanında trabzan yapıyorum. Şimdi geldik 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Geldik trabzan yapıyorum. Bakın ilk örneğimi kurmuş oldum. Bakın aynı buradaki gibi örneği yaptık. Şimdi bu ip biraz daha kalın olduğu için tok durdu. Ama bu ip biraz ince. Onun için böyle durdu. Normalde bunu 3 milim tığ ile örsem daha ince düşer. Daha güzel durur. Böyle de oldu. Hani delikli bir model istiyorsanız geniş tığla da yapabilirsiniz. Şimdi bakın diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Aynı buranın ikinci sırası gibi üstünü de dönüyoruz. Zaten ön yüzü burası. İkinci sırada trabzanın direklerini yapıyoruz. Hani 2 tane zincir çekiyoruz ya. Trabzan, 2 zincir. Şimdi 1 2 3. Üçüncüye geldik. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar. Bakın bu şekilde aynı işlemi
tekrar ediyoruz. Şimdi burası nohut olduğu için şu nohutun tepesi burada. 3 tane trabzan vardı burada. Devam ediyoruz. Örneğe 1 2 zincir. Şimdi 1 2 3. Yani örneği bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Mümkün olduğunca pratik anlatmaya çalıştım. Şimdi 2 zincir, 1 2 3. Geldik. Bakın bitirdim. Tabi sizin zinciriniz daha uzun olduğu için, diyelim 80 santim 60 santim olduğu için geç bitecek. Şimdi geldik bu ikinci sıraya, örneği kurmaya. Şimdi bu sırada nohut yapmayacağız. Bakın 1 2, şöyle göstereyim, 1 2 3 4, dördüncü sırada nohut yapacağız. Şu an ikinci sıradayım. Geldik boşluğa. Aynı şekilde 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, tepeye bir tane. Bakın şimdi buraya önden aldım. Şimdi şuraya bir trabzan. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Bu modelden her şey olur aslında. Yelekte falan, gelin çeyizine. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 4 6. Şimdi trabzan olan yere geldik. Şimdi bunu ortadan aldık önden. Buraları lütfen atlamayın. Hani buralar çok önemli. Sonra yapamazsınız. 2 4 6 geldik. Son trabzan yapıyoruz. Bakın köşeler hep zaten trabzanla bitiyor. 2 zincir döndük. Şimdi trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 3. Şimdi direk yapıyoruz. Bir, iki. Şimdi geldik, bakın trabzan tepesi. Şimdi arkadan geldik, aldık. Şimdi trabzan tepesi. 2 zincir. 1 2 3. 1 2. 1 2. Bakın arkadan aldım. Evet, son bir trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şimdi nohut sırası yapacağız. Bakın 1 2 3, dördüncü sırada nohut yapacağız. Burada örneğin hemen
1, 2, 3. de yapmıştık. Çünkü hemen örneği kurmuştum. Onun için oldu. Burada da 1, 2, 3, 4. 4. sırada nohut yapacağız. Şimdi bir trabzan. Şimdi bakın ardışık birbirinden bakın 6, 2 tane direk, 6, 2 direk, 6, 2 direk. Bakın örnek birbirini tamamlıyor. Şimdi tekrar 6 tane yapıyorum. Aynı noktaya. İki, 4, 6. Şimdi bakın birit noktasına, tepesine battım. Şimdi şurasını bakın önden almıştık ya, dönerken de arkadan almıştık. Şimdi buraya da 6 tane, pardon 5 tane yarım trabzan. 5 tane yapıyorduk. 3, 4, 5. Şimdi direkt çıkıyorum. Kilitledim. Şimdi hemen buraya bir trabzan. Bakın. Aynı işlemi tekrarladım. Şimdi geldim. 6 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direkt geldim. Şimdi buraya 5 tane trabzan. Burayı böyle yaparsanız daha kolay alırsınız. Direkt çıktım. Şimdi trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde artık örneği kurmuş olduk hanımlar. Yani bundan sonra böyle devam edeceksiniz. Şimdi ne kadar öreceğiz diyeceksin. Şimdi ben size bunu göstereceğim, söyleyeceğim. Yine kıyafetlerden ölçü alarak yapacaksınız bunun genişliğini. 2, 4 ve 6. Şimdi trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekip ne yapıyordum? Bu alttaki şu direk kısmını yapıyordum. Yani trabzan 1, 2 zincir 1, 2, 3. 1, 2. Bu şekilde 1, 2. Ne yapıyorduk buraya? Trabzan yapıyoruz. Bakın burası nohutun tepesi. Nohutun tepesine trabzan yapıyoruz. Sonra buraya da trabzan. 2 zincir şimdi çekeceğim. 1, 2 zincir. 1, 2, 3. Bakın örneği aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet. Bu şekilde örneğimiz oldu. Kuruyoruz. Tabi siz böyle uzunca bir örnek kurmuş olacaksınız. Şimdi böyle 2 tane parça öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Bakın burası arka parça. Bu arka parçayı göstereceğim şimdi size, anlatacağım. Şimdi bu elimdeki parça sağ parça. Bu elimdeki parça da sol parça. Şimdi bunları öreceğiz ama diyeceksiniz Seren ne kadar öreceğiz? Şimdi bu 2 yaş için beden genişliğine bakıyorum hemen. Bakın 28, 29, 30 santim gayet ideal. Çünkü şu arkada gelecek 30 santim. 2 yaş bir çocuğa 30 santim olur. Bu ölçüyü nasıl alacaksınız? Mesela şöyle hırkayı alacaksınız, tamam mı? Tam ortasından katlayacaksınız. Hırkanın, kazağın, işte bluzun
Buna göre bakın alacaksınız şunu. Burası omuz, burası beden. Mesela bu 4-5 yaş olduğu için bir 2-3 sıra daha örmem lazım aslında. Çünkü 4-5 yaş. Bu elimdeki parça 2 yaş. Yani ona göre 1, 2, 3. Mesela 4. nohuttan sonra 4 yaş için gayet ideal bir ölçü olacak. Ama benim ipim kalın olduğu için 3 tane nohut çıktı mesela 2 yaşta. Ama eğer sizin ipiniz ince ise belki 4 nohuttan sonra ancak işte bu kadar bir genişliğe sahip olur. Şimdi bunun ölçtüğümde bakın 14 santim. Mesela ipiniz eğer ince ise diyelim buradaki şey daha küçük olabilir. 10 santim olabilir. Hani tığınız ince ise ip ve el tığ farkı çok fark ediyor. Yani siz mutlaka böyle bir kıyafeti alın, ikiye katlayın ve kıyafete göre örgüyü devam ettirin. Şimdi hemen arka parça için öreceğiz. Yani örneği devam ettireceğiz. Şimdi burada bakın sağ parçada ipi kesmedim. Örneğe devam ettim. Sol parçada da bakın buradan başlayacağım. İpi buradan takacağım. Aşağıya doğru öreceğim. Burada ne yaptım? Örneğe devam ettim. Geldim direğe ördüm. Sonra döndüm. Bu son parçayı ördüm. Şimdi ben de bakın yani yön olduğu için bu taraftan öremem. Onun için buradan öreceğim. Şimdi döndürüyorum. Elimdeki sol parça. Eğer sağ parça şu an sizin ördüğünüz parça sağsa devam ettirin. Direk ve şu parçayı 2 sıra örün. Şimdi 2 yaş, 3 yaş, 4, 5 yaşa kadar sadece 1-2 sıra örmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ipimi şöyle alayım. Şimdi bakıyorum nereden başladığıma. Evet. Bakın üçlü trabzandan başlamışım. Şuradan takıyorum ipi. Şimdi örneğe buradan devam ediyorum. Sol parça olduğu için elimdeki buradan devam ediyorum. Siz aynı bu şekilde yapacaksınız. Sağda alttan devam ediyorsunuz. Solda tam ortadan ipi kesip buradan devam edeceksiniz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın örneği aynı şekilde devam ettiriyorum. Bakın burası nohutun birit noktası. İki tane zincir çekiyorum. Çünkü 1, 2, 3. Bakın altına 6 tane trabzan üstüne direkt trabzanlar vardı. 2 zincir. 2 zincir. Bakın aynı şekilde örneği bakın fark ettiyseniz devam ettim. 2 sıra öreceğim için böyle devam ediyoruz. Tabii daha büyük yaş grupları varsa diyelim hani 5-6'dan sonra hani 5-6 yapanlar bu sırayı 3 tane yapsın. Şuraya 2 zincir çekmeyi unuttum. Yani model çok basit, mantık anladıktan sonra, örneği kurduktan sonra gerisi gerçekten çok kolay. Hemen bitecek bir hırka. Yani rahatlıkla yani 2 günde hatta 1,5 günde örülebilecek bir model. Zaten tığımız geniş, ipimiz kalın. Tabii ince ip yapanlar biraz zor bitirir. Çünkü daha fazla örecek, daha fazla sıra örmüş olacak. Yani her ipten zaten bu model olur. Bakın burada trabzan yapmayı unutmuşum. Burada. Şimdi ben burayı söküp ayarlamam lazım. Şimdi hanımlar devam ediyoruz.
Geldik. Şimdi son sırayı yapıyorum. Buraya 6 tane dolduruyorum. Bir trabzan yaptıktan sonra bakın örneği aynı devam ettiriyorum. Farklı bir işlem yok. Yani sadece arkadaki yere 2 sıra fazla örüyoruz. Burayı da önden alıyorum. Çünkü öyle yapmıştık. Buraya da tepeye batıyorum. Şimdi 6 tane. Bakın örneği devam ettiriyorum. Gelelim buraya kadar. Evet, bakın geldik. Trabzan önden aldım trabzanı ve trabzanla bitirdim. Şimdi arka ile ön parçayı birleştireceğiz. Pardon, arka parçaları birleştireceğiz. Sağ ve sol parçalarını birleştireceğiz. Böyle yapalım. Bakın arka bölüm böyle oldu. Şimdi hanımlar, bunu böyle yapıyoruz. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Sık iğne tekniğiyle eşit bir şekilde birbirine ekleyeceğiz. Şimdi yakınlaştıralım. Trabzanın birit noktası burası. Bu şekilde sırayla birbirine ekliyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Böyle geliyoruz, komple aşağısına kadar ekliyoruz, geliyoruz, sonra bu yanları dikeceğiz. Evet, arka kısmı birleştirdik. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bakın yan taraflarını birleştireceğiz. Ondan sonra kola geçeceğiz. Yani gerçekten çok basit bir hırka, çok pratik bir hırka. Şimdi şu fazla olan zinciri de hemen keselim. 1 2 3 yakınlaştıralım. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 üçüncü zincirden kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde kilitledik. Bu kadar. Şimdi geliyorsunuz yan taraflarını, şunu da şöyle yapalım, ön yüzüne katlayalım. Buradan böyle sık iğne yaparak şuraya kadar, kol genişliği ne kadar istiyorsanız, geniş bir kol istiyorsanız böyle, yani şuraya kadar isterseniz sık iğne yapabilirsiniz ya da iğne ile de dikebilirsiniz. Şimdi bir bakacağım tığ ile oluyor mu? Eğer tığ ile olursa sık iğne yapacağım. Eğer olmazsa iğne ile dikeceğim. Ama galiba biraz zorlarsak olacak gibi gözüküyor.
Şöyle yaparsak bir ip noktalarından düğüm yapalım. Boşluklara 4 tane zincir vardı. Bakacağız nasıl duruyor. 1 2 3 4. Şimdi şuraya da batalım. 1 2 3 4. Şimdi burası trabzan var. Trabzanın bir noktasına giriyorum. Bakalım nasıl oluyor. Bence dikelim. Daha güzel olur. Dikelim, evet. İğneyle dikelim. Kötü durdu. Şimdi nasıl dikeceğimi göstereceğim size. İpi biraz uzun keselim. Şimdi şu yanı böyle getirelim. Kol yeri için burası biraz şey oldu ama şu üçlü trabzandan başlayalım. Buradan aşağısını dikelim. Böyle her ilmek başı dikeceğiz hanımlar. Daha güzel olur. Dikelim. Daha güzel, şık durur. Şunu böyle yapalım. Böyle güzel, gelişi güzel. Sırayla birbirine denk gelecek şekilde Allah. Böyle hem örerken size göstermek hem dikerken göstermek çok zor oluyor. Hani bazen kızıyorsunuz bu nasıl anlatım falan filan. Yani haklısınız. Ama yani bizi de biraz anlayın diyeceğim. Yani zorluk çekiyoruz. Şimdi bakın şu boşluklar, bak şunların böyle birbirine denk gelecek şekilde ayarlayacaksınız. Şu zincirleri de böyle zincirlerden ayarlayalım. Böyle gelişi güzel, eşit olacak şekilde hiç kaydırmadan örneği. Bakın dikiyoruz. 2 kere geçtim. Yani sağlam olsun. Hiç sıkıntı değil 2 kere geçmemiz. Bakalım nasıl olacak. Evet, dikmek daha güzel oluyor. Bence de dikelim. Şimdi bunu böyle aşağı doğru dikelim. Bunun da diğerini böyle aşağı doğru dikelim. Ondan sonra kola geçeceğiz. Şimdi hanımlar bakın. Diktik güzelce. Şimdi kola geçiyoruz. Kolda da aynı mantığı yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi tersten başlayacağız örneğe. Çünkü aynı buradaki gibi bir ön, bir dışarıdan, bir içeriden öreceğiz. Tam koltuk altı diktiğimiz yerden ipi takacağız. Şimdi bir trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bir trabzan yapıyoruz. Yakınlaştıralım biraz hemen. Şimdi hanımlar 2 tane zincir çekiyorum. Direkler yaparak başlıyoruz hemen. 2 tane zincir. Şimdi 1 2 zincir. Burada 3 tane trabzan vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1. Şimdi ne yapmıştık? Burayı böyle arkadan alacağız. Yani aynı örneğin devamı gibi aynı mantık üzerinde gideceğiz. 2 zincir. Buradaki boşluğa 1 2 zincir. Bir tane daha trabzan. Bakın.
Mantık aynı. Şimdi burayı direkt bu desenle başlamadım çünkü kötü duracaktı. Hani nizamlı bir şekilde olması için bu şekilde başlıyoruz. Şimdi 2 zincir devam ediyoruz örneğe. Bakın buradakini de arkadan aldık. Hani farklı bir işlem yapmıyoruz. 2 zincir boşluğa bir trabzan daha. Bakın geldik. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Çünkü burada bir trabzan vardı. Hemen geldik bir ip noktasına battık. Örneği bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu sefer şimdi dışarıdan öreceğim. Şimdi örneğe devam edeceğiz. Şimdi pardon, buraya trabzan yapacaktık. Burada bu tam koltuk altı hizası olduğu için bir trabzan yapıyoruz ve örneğe devam ediyoruz. Şimdi 6 tane bunun içerisine trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 2 4 6. Şimdi buraya bir tane. Şimdi 3. sırada burada olduğumuz için mecburen nohut yapmak zorundayız. Geldik. 5 tane nohut yapacağız. Trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5. Direkt çıkıyorum. Kilitledim. Şimdi geldim. Bakın hemen örneği kurdum. Şu an bakın dışarıdan örüyorum. Öteki tarafta içten başladım. Direkleri kurdum. Şimdi geldik. Nohut yapacağım. 1 2 3 4 5. Şimdi trabzan. Bakın örneği ne yapıyorum? Aynı devam ettiriyoruz. Şimdi 6 tane yapıyorum. Şimdi buradan gelelim şuraya kadar. Şimdi bakın geldik. Bitirmek üzereyim. 6 tane şu an trabzan yapıyorum. 4 6. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Geldim. Bakın burası bir ip noktası olduğu için hemen geldim. Birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sefer içten. Şimdi direkleri yapıyoruz. İlk başladığımız gibi bir trabzan,
2 zincir, 1 2 3, 2 zincir, 1 2, bakın 3 tane olan yere geldik. Burası nohutun tepe noktası. Bir iki, 1 2 3 direkt bu şekilde iç kısımdan zaten hep direkler düşecek. Bir iki üç. Şimdi böyle gelelim. Buraya kadar yapalım. Evet bakın geldik. Direk kısımlarını bitireceğiz. 1 2 zincir. Şimdi ne yapıyoruz? 2 tane zincir çekip ve trabzanın bir tepe noktasından girdik. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer dış kısmına öreceğiz. Şimdi aynı örneği devam ettiriyoruz. 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 4 6. Şimdi bu trabzan, burayı önden alıyorum. 4. sırada bu sefer popcorn yapacağız. Ay pardon, nohut yapacağız. Şimdi bu kolu yaparken mecburduk bunu yapmaya. Ama şimdi bundan sonra 1 2 3 4. sırada nohut yapacağız. Şimdi 2. sırayı örüyorum. 3. sırada zaten direk. 4. sırada da tekrar bunu öreceğiz. Şimdi aynı bakın böyle ördüğüm gibi kolun çevresini dönüyoruz. 2 4 5 6 Evet. Şimdi bu kolu da böyle gelelim buraya kadar. Evet, gel bakın geldik. Ne yapıyoruz? Burası trabzan. Bir ip noktası birleştirdik. 2 zincir çekip şimdi iç taraftan direk kısımlarını yapıyoruz. Şimdi trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde 2 zincir. 1 2 3. Trabzan, 2 zincir. Şimdi bakın 3 tane olan bölgeye geldik. 1. Şimdi burasını arkadan alacağız. Bu şekilde örneğe devam edelim. 1 2 3. Şimdi geliyoruz, böyle devam ediyoruz buraya kadar. Evet, şimdi az kaldı. İki zincir çekiyorum çünkü şimdi bir ip noktasından birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekip döndüm. Bakın şimdi nohutlu kısım sıraya geldik. Bakın 1 2 3 ve 4. sırada nohut yapacağız. Aynı bu şekilde gösterdiğim gibi kolu öreceksiniz hanımlar. Ben şimdi bedenin uzunluğu kadar kolu öreceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi şu nohutu da göstereyim de sonra tepki verenler oluyor. Ne biçim anlattın diye söyleyenler kızıyor bana. Kızmasınlar. 2 4 6. Şimdi geldik trabzan. Buradaki şimdi buraya 5 tane yarım yarım çıkacağız. Şimdi buraları hızlı anlatıyorum. Buraları artık öğrenmişsinizdir. Nohut yapıyoruz. 4 ve 5 çıktım. Şimdi trabzan yapıyoruz. Yani aynı desen, aynı örnek
Yani bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. Şimdi 6 tane yapıp komple bitirip şimdi aynı işlemi tekrar ede öreceğiz. Şimdi bakıyorum, kolun bedenin uzunluğu kadar örelim. Yani şuraya kadar böyle yaptığım zaman diyelim şu kadar bir parça daha öreceğim. Örüp gelelim. Şimdi hanımlar bakın, kolu böyle ördüm. Sonra farklı bir teknik uygulayarak kol lastiği yaptım, manşet yaptım. Şimdi kolun uzunluğu bedenin uzunluğuna göre ayarlıyorsunuz. Bakın şöyle, bakın birazcık uzun ayarladım. Hani siz de hangi yaş grubu yapıyorsanız bedenden biraz uzun olacak. Zaten buraya da örnek gideceğimiz için böyle tam eşit. Böyle 1-2 santim uzun olması yeterli. Uzun olmaya da bilir. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın böyle ördükten sonra ben toplamda kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4 nohut ördüm. Şimdi ip tığ el farkı olacağı için bu nohut sırası sizde fazla olabilir. Şimdi elimdeki hırka hani 1-2 yaşa uygun olduğu için, biraz da tığım ipim kalın olduğu için hemen örnek bitiyor zaten. 2, 4, 6 şöyle yakınlaştıralım. Şimdi önce bir sık iğne tekniğiyle kestirme yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde tel aldım. Sonra geldim hemen birit noktasına tel aldım, çıktım. Bu şekilde birer birer kestiriyoruz. Birit noktalarına, trabzanın tepe noktalarına bu şekilde batarak 2 tane tepeyi teke düşürüyoruz. Bakın hiç tel almıyorum. Sadece sık iğne tekniği uyguluyorum. Bakın bu nohutun tepesi burası. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Nasıl gidiyor? Hani benimle birlikte şu an öğren varsa nasıl gidiyor? Kolay oldu mu? Gerçekten hani pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki yani bunu ben kendime bile yapabilirim. Çünkü çok basit bir model. Yani ölçülerini kıyafetlerden alırsanız rahatlıkla her bedene göre yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Mümkün olduğunca cevap veriyorum zaten. Bazı yorumları görmüyorum bu arada. Sonradan fark ediyorum. Hani bilakis cevap vermemezlik yapmıyorum. Bildirim gelmiyor. Onun için hani benim soruma cevap vermedi diye düşünmeyin. İlk defa bu kol tekniğini çalışacağım, anlatacağım sizlere. Şimdi böyle devam ediyoruz. Galiba bundan sonra bu tekniği ben çok sevdim. Bundan sonra bu şekilde yapmayı düşünüyorum manşetleri. Evet, başladığımız noktaya geldik. Şimdi birleştiriyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz hanımlar. Manşeti ben biraz kısa tuttum ama siz uzun tutabilirsiniz. 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip kalın bir manşet yapabilirsiniz. Ben böyle ince minik bir manşet olsun istedim. Şimdi hemen 4 tane 5 tane ya. Bir tanesini zaten burada. Bir sık iğne, 2, 3 ve 4. Toplam şimdi burada 4 tane sık iğne yaptım değil mi hanımlar? Şimdi hemen bakın, bu buranın çıkıntısı olduğu için hemen yanındaki şuradaki sık iğne tepesine batıyorum. Çıkış yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde buradaki
Sık iğneye geldim. İpi kaydırdım. Çıkış yaptım. Şimdi dönüyorum. Şimdi hanımlar buradaki 1, 2, 3, 4 tane ya sık iğne. Buradan değil de şuradaki anlaşılıyor herhalde. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi buradaki zincirden girdim. Bir sık iğne. Buradaki sayı tabi siz 10 tane yaptıysanız 9 tane sık iğne olacak burada. 3 ve bakın buraya batıyorum. 4. Şimdi bir zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi aynı şekilde bakın buralara batmıyoruz, dönüyoruz. Şuradaki telden girdim. Bu şekilde 3 ve 4. Şimdi geldik buraya. Sakın karıştırmayın. Bakın burada battım, kaydırdım. Şimdi bakın bu hemen yanındaki buraya geldim. Tekrar kaydırıyorum. Şimdi diğer sıraya geçiş yapacağız. Tekrar ikinci kaydırma. Şimdi dönüyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir zincir döndüm. Bu şekilde dikkatli yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ve 4. Şimdi bakın buraya batmıştık. Şimdi buraya batıyoruz. Birleştirdik bunun sırasını. Şimdi diğer sıraya geçmek için kaydırdım ve döndüm. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekmiştik. 4 tane oldu. Diyelim 9 tane zincir çeken 8 tane. Bu şekilde ayarlıyorsunuz hanımlar. Mantık bu hanımlar. Kolun komple çevresini bu şekilde gidip gelelim. 1 2 3 4 evet. Şimdi bakın geldim buraya batırıyorum, kaydırdım. Şimdi tekrar ikinci kaydırmayı yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Bu şekilde manşeti yapıyoruz hanımlar. Şimdi komple çevresine dönelim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi aynı bu teknikle gelelim yapalım. Onu sonra buradaki birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi hanımlar geldik. Şurayı da göstermek istiyorum ki. Şimdi geldik kaydırdık ya. Şimdi şurada evet geldik ama buraya bir tane daha kaydırma yapmamız lazım. Yani bir sıra örmemiz lazım. Şöyle. Şimdi bunları böyle birleştireceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru birbirine ekleyeceğiz. Aynı şekilde kaydırma usulüyle şimdi birbirine eklerken tığım kalın olduğu için aslında bu birleştirmeyi bir küçük tığla yapabilirsiniz. Daha rahat olur. Bir numara küçük.
Dilerseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Yani sıkıntı olmaz. Zaten birbirine bakın. Ekledik bile şimdiden. Bu şekilde bakın ekliyoruz ve bitiriyoruz. Dediğim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Evet. Bakın birbirine ekledik. Manşetler bu şekilde oldu. Kol manşetlerimiz şöyle bir uzaklaştıralım. Yani zorlanmayacağınız bir manşet oldu. Çok da basit ve çok da güzel duruyor. Çok hoşuma gitti bu teknik. Bu şekilde. Şimdi bunun komple çevresini hırkanın gideceğiz. Örnek güzel bir desen yapalım. Şimdi arka yakadan başlayacağım. İpimi takacağım. Şöyle göstereyim. Şuradan ipi takacağım. Ben şimdi hangi örneği yapacağımı bilmiyorum. Hemen düşünüp geliyorum. Şimdi hanımlar geldik. Şöyle bir uzaklaştıralım. Arka kısım. Bakın burası omuz. Arka birleştirme yeri. Şimdi güzel bir desen yapacağız. Şöyle bir sık iğne yapalım. Buralar sık iğne batım yeri olacak. Bu nohutların olduğu yer. Şöyle bakın buradan başladık. Şimdi şuraya 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi trabzan 1 2 zincir yakınlaştıralım. Çünkü uzak oldu. Anlaşılmıyor. Tekrar gösteriyorum. Tam arkanın birleştirdiğimiz yer var ya, orası. Şöyle göstereyim bir. Yakanı kısmının. Şimdi komple çevresini bundan yapacağız. Şimdi buraya trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Birit yapacağız. Her trabzan başına birit yapacağız. Toplam 6 tane aynı noktaya trabzan yapıyoruz. Şimdi bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 1 2 2 4, şimdi 5 6 tane yapacağız. Ve 6 1 2 2 4 6. Şimdi buradaki sık iğne yapıp battım. Şimdi burası omuzdan ek birleşim yerleri olduğu için burayı gösteriyorum. Şimdi bakın geldik trabzan birit noktası. 1 2 Şimdi her trabzanın tepesine batıyorsunuz. 2 zincir çekiyorsunuz bakın. Şu an 6 tane var ya. Bunların üzerine birer birer trabzan yapıp böyle 2 zincir çekip sık iğneyle minik oya yapıyoruz. Şimdi bakın son yaptık 2 4 6. Buradaki bütün trabzan birit noktalarına battık. Şimdi bakın buraya atlıyoruz, tam nohutun tepesindeki birit noktasına batıp sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde buraya atlıyorum, trabzanın birit noktasına batarak delik, yani deliğe biriti tepesi 2 zincir çektim,
ve aynı şekilde örneğe devam ediyorum. Bu şekilde komple çevresini gideceğiz. Şimdi buradan bakın şöyle göstereyim. Şimdi aynı bu teknikle buraları yapıyoruz. Batacağınız nokta nohutun burası, birit noktaları, sık iğnesi. Buraları hep atlıyorsunuz. Bu köşeye kadar gelelim. Ondan sonra burayı dönmeyi göstereceğim. Ondan sonra komple çevresini aynı şekilde yapacaksınız. Ay hanımlar, şimdi böyle bakın çok güzel örneği düşürdük. Çok güzel oldu. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar güzel olacağını. Biraz böyle sıkı örün. Gevşek örmeyin sakın bu örnekleri giderken. Şimdi aynı şekilde buradan örneği devam ettireceğiz. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Bakın geldik köşe kısmına. Buradaki trabzanın minik 2 zincir çekip sık iğneyle biritini yaptım. Şimdi yakınlaştıralım. Bakın. Burası tam köşe olan yer. Bu ipleri sonradan temizleyeceğim zaten. Sık iğne yaptım. Şimdi bu 6 tane örneği kurmak için şuna batarsam çok yakın olur birbirine. Eğer buraya batarsam, şimdi örneği şu şekilde ayarlayabiliriz. Bakın. Şimdi bu kadar kapladıysa şöyle yaptığımız zaman hani bunu böyle kendiniz ayarlayacaksınız, göz kararı nereye batacağınızı. Eğer şuraya batarsam, tam bu noktaya batarsam burada örneği kurmuş olurum. Bir bakalım. Düzenli olacak mı? 2 tane zincir çektik. Şimdi aynı noktaya toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu dibini ayarlamak biraz sıkıntı olabilir. Onun için şu an örnek yapıyorum. Şimdi hanımlar ilk yaptığımı söktüm çünkü şöyle göstermek istiyorum nereye batacağımı, ancak bu şekilde eşit düştü. Bakın sık iğne yaptık ya bu köşede. Şu hani 2 zincir çekip trabzan yaptık ya. Şurası bakın, burası 2 zincir trabzan. 2 zincir trabzan. Bakın 2 zincir trabzan. Zaten anlarsınız bu battığınız yerleri. Buralara batacağız. Yani şunun burası değil de şuradaki 2 zincir trabzanın boşluğuna 6 tane yaparak örneği yapacağız. Yani böyle ayarlamaya çalışın. Muntazam bir şekilde nasıl düşürürseniz. Eğer böyle, yani ben bu şekilde ayarlamaya çalıştım ve size de gösterdim. Bakın. Trabzan 2 tane zincirin boşluğuna batıyorum şu an. İki, 4, 5 ve 6. 1, 2 zincir. İlk gösterdiğimde şuraya, buradaki boşluğa batmıştım. Bakın şuradaki boşluğa, bu hani 6 tane olan yelpazenin birit noktasına, ama baktım olmadı, hemen üstündeki bölgeye batınca güzel düştü. Şimdi geliyorum, bakın hemen dediğim 2 zincir bir trabzan olduğu yere battım. Şimdi geliyorum, bakın dediğim nokta 2 zincir trabzanın olduğu yer. 2 zincir 6 tane şimdi yapıyorum.
Şimdi bu şekilde örneği ben şimdi eşit düşürmek için uğraşıyorum. Hani sizin için önemli değilse burasının eşit düşmesi, hani gelişi güzel yapabilirsiniz. Hani ben mümkün olduğunca muntazam bir şekilde olmasını istediğim için hani bu şekilde buralara dikkat ediyorum. 2, 4, 5, şu an 5 yapıyorum ve 6, 2 zincir. Şimdi bakın geldim buraya, sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde örneği düşürdüm. Bakın şimdi burası koltuk altının dikiş bölgesi. Bakın buraya örneği koyduğumda buraya sık iğneyle eşit bir şekilde düşürmüş oldum. Şimdi buraya da batıyorum. 6 tane yapıyorum. 2, 2, 4, ve 6. Evet. Şimdi bakın burası ek yeri olduğu için buradan birleştiriyorum. Sık iğne ile buraya sık iğne yapıyorum ve birleştirdim. Bakın hırkanın alt kısmını bu şekilde örüyorum. Şimdi bakın buraya batacağım. Buraya 6 tane yapacağım. Çünkü 2 zincir bir trabzan burada. Böyle gelişi güzel sırayla eşit bir şekilde gidiyoruz hanımlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz hani yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. 2 zincir. Evet bakın şimdi bakın 2 zincir bir trabzan sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde geliyorsunuz hırkanın komple etrafını yapıp bitiriyoruz. Yakaya kadar. Zaten bakın yakada da burada yapacağız bu örneğin aynısını ve bitireceğiz. Buraları komple döneceğiz. Bu deseni yapacağız. Ben komple etrafını dönüp bakın böyle eşit şekilde düşüreceğiz burayı da. Bu şekilde hırkayının etrafını dönüp gelelim. Evet hanımlar bakın komple etrafını güzelce gittim. Aynı şekilde bakın nasıl başladıysam aynı sırayla eşit bir şekilde başladım. Burası arka. İlik yeri açmadım çünkü zaten yeterince kadar boşluk var. Düğme geçecek şekilde temizlemedim daha. Bu şekilde hırka hanımlar. Yani çok basit bir model. Her yaş grubuna göre bunu yapabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Daha abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sizler sayesinde sayfamız büyüyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.